Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte ilkbahara girmişken orkidelerinizin yeniden çiçek dalları, yeni kökler ve yapraklar çıkarabilmesi için birlikte bir gübre hazırlayacağız. Öncesinde hangi gübreyi vereceğimi şaşırdım diyen takipçilerim olmuş birkaç tane. Burada bir açıklık getirmek istiyorum. Orkidelerinize belirli aralıklarla gübre kullanıyoruz. Neden bu kadar farklı tarifler veriyorum size? Çünkü her kullandığımız bir besinin içerisinde farklı vitaminler var. Mesela muz kabuğu suyu veriyorsanız muz kabuğu suyu içerisinde bol miktarda potasyum var. Bunu bugün veriyorsanız eğer 2 hafta sonra farklı bir besin vermeniz gerekiyor. 2 hafta sonra bir pirinç suyu verebilirsiniz. Bu pirinç suyunun içerisinde de bol miktarda B1, B2, fosfor vitaminleri olduğu için bu da yine orkidelerimize farklı bir büyümesi için farklı bir vitaminler verecektir. 2 hafta sonra başka bir vitamin, aloe vera kürü verebilirsiniz. Yani ben bu karışımları sürekli dönüşümlü olarak veriyorum. Hepsini aynı gün kesinlikle vermiyorum. Her bir vermiş olduğum gübrenin orkideler için inanılmaz faydaları oluyor. Ve arada da mutlaka köklerine bakarak kökleri beyaza döndükçe de normal sulama yapmayı unutmayın. Bu vermiş olduğumuz vitaminler sadece orkidelerin gelişimi için ve ortalama olarak toplamda 5 yemek kaşığı genelde veriyorum. Ve bunu 2 haftada bir değiştirerek veriyorum. Sizler de böyle dönüşümlü olarak 2 haftada bir bu vitaminleri verebilirsiniz. Bugün yine sizlere orkideler için inanılmaz faydası olan yumurtadan da bahsetmek istiyorum. Yumurta kabuğu orkideler için inanılmaz faydalı. Yumurta kabuklarını ben iyice yıkıyorum ve yıkadıktan sonra bakın içerisindeki o jelli kısım gidiyor. Daha sonra bunları bir peçete üzerinde kurutuyorum ve bu şekilde şişelere koyup saklıyorum. Böylelikle çiçeklerinizin vitamin, besin ihtiyaçları olduğu zaman bunları çıkarıp kullanabilirsiniz. Bu yine pratik bir yöntem. Şimdi bunları ben bir fırın tepsisine dizeceğim. İyice kurutacağım bunları. Yumurta kabuklarında bol miktarda kalsiyum, fosfor, yine B vitaminleri var ve bunlar da orkidelerin kök gelişimini, özellikle yeni çiçek dalı çıkarmasına ve yeni yaprak çıkarmasına yardımcı oluyor. Yumurta kabuklarını önceden ısıtmış olduğum 200 derece fırında sadece 10 dakika kurumaya bırakacağım. Kesinlikle kabukları fazla yakmıyoruz. Şu anda kış ayında olduğumuz için bu işlemi uyguluyorum. Eğer sıcak olan bir ülkede yaşıyorsanız direkt güneşe koyarak yumurta kabuklarını kurutmanız sizin için daha da kolay olabilir. Evet, bakın yeterince kurudu ve fırından çıkardım. Hemen size göstermek istiyorum. Bakın elinizle ufaladığınız zaman rahatlıkla ufalanıyor. Bu bizim için yeterli. Şimdi yumurta kabuklarını bir robotun içerisine koyacağım. Bütün yumurta kabuklarını robotun içerisine koyup burada toz haline gelinceye kadar çekeceğim. Evet, yumurta kabuğundan hazırladığımız yumurta tozu hazır. Özellikle yumurta kabuklarını bu şekilde toz haline getirdiğiniz zaman hızlı bir şekilde çiçeklere kalsiyum artışı sağlayacaktır. Normal yumurta suyundan daha da hızlı çiçeklerinizin kalsiyum ihtiyacını sağlar. Böylelikle çiçekleriniz daha hızlı büyür. Bu karışımı sadece orkideler için değil, bütün çiçeklerinize kullanabilirsiniz. Çok faydasını göreceksinizdir. Şimdi sizlere nasıl hazırlayacağımı da göstermek istiyorum. Öncesinde eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve videomu beğendiyseniz hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olursanız mutlu olurum. Yumurta kabuklarını bu şekilde toz haline getirdikten sonra bir şişenin içerisine koyup aylarca bunu saklayabilirsiniz ve ihtiyaç oldukça da çiçekleriniz için pratik bir şekilde kullanabilirsiniz. Evet, bir tatlı kaşığı kadar yumurta kabuğu tozunu
su bardağının içerisine koyun ve üzerine 200 milim su koyacağım. Bardak biraz büyük. Ben sadece 200 milimlik kadar su koyuyorum bakın. Özellikle kaynar su koydum ki içerisindeki vitaminler daha hızlı suyun içerisine geçsin. Ve bu suyun soğumasını bekleyeceğiz. Soğuduktan sonra çiçeklerimiz için kullanabiliriz. Evet, suyumuz soğudu bakın. Şimdi 200 milimlik suyu bakın çiçeklerime veriyorum. Her bir çiçek için 5 yemek kaşığı kadar idealdir. Daha fazlasını vermenize gerek yok. Bakın görüyorsunuz altında suyu birikiyor ve bu suyu ile akşama kadar bekletebilirsiniz. 5 yemek kaşığı kadar suyu zaten orkideler çekecektir. Özellikle bu karışımı kullanırken kullanım aralığı da önemli. 15 günde bir bu karışımı kullanabilirsiniz. Bakın 15 günde bir bu karışımı kullandığınız zaman şu anda görüyorsunuz yeni bir sürü kökler çıkardı orkidem. Orkidenin kök gelişimini hızlandırarak hızlı bir şekilde yaprak çıkarmasına ve çiçek dalı da çıkarmasına yardımcı oluyor bu karışım. Hemen size bakın çıkardı, çiçek dalını da gösteriyorum. Ve bu orkidenin 3 ay sonraki halini de özellikle sizlerle paylaşmak istedim. Düzenli olarak orkideleriniz için gübre kullandığınız zaman gördüğünüz üzere bol bol yeni kökler çıkarıyor. Evet, daha önceki halini göstermiştim. Bakın görüyorsunuz küçük olan kökler büyüdüler ve aynı zamanda yeni kökler çıkarmaya devam ediyor. Ve özellikle hava kökleri de bakın gördüğünüz üzere uçları yeşil, gelişimin gayet iyi olduğunu gösteriyor. Bu süreçte bakın 3 ay sonra yeni bir çiçek dalı çıkardım. Evet, yapraklar arasındaki farkı da görüyorsunuz. Eski yapraklar büyüdü ve gayet canlılar. Aynı zamanda yeni bir yaprak daha da çıkardım. Bir ana çiçek dalı çıkarmıştım ve çiçek dallarından da bakın bu boğum yerinden yine yeni bir çiçek dalı daha çıkardım. Bu yeni çıkan bir çiçek dalı yine. Ve bakın hemen şu eski çiçek dalını hatırlarsanız küçüktü ve şu anda yine kocaman bütün tomurcukları çiçeğe döndü ve uçtan da halen tomurcuk vermeye devam ediyor. Tabii bu süreçte bol ışık alan pencere kenarına yakın bir yere de koydum. Bakın sadece bol ışık alan diyorum. Bol güneş alan değil. İkisi kesinlikle farklı şeyler. Bunları karıştırmayın. Direkt güneşe koymayın ama bol ışık alan yani aydınlık bir yere koyarsanız orkidelerinizin gelişimi bu şekilde devam eder. Umarım bu videom sizler için faydalı olmuştur. Videomu beğendiyseniz eğer hemen beğen tuşuna basıp kanalıma abone değilseniz bana destek olmak için abone olabilirsiniz. Bol bol yorumlar yapıp yorumlar kısmında da sorularınız varsa sorularınızı sorabilirsiniz. Hoşça kalın, sağlıkla kalın.